Cibuti ülkesinin bayrağı mavi, yeşil ve beyaz renklerinden oluşur. Yeşil renk dünyayı ve ülkenin halkını, mavi denizi, beyaz barışı ve son olarak yıldızın kırmızı rengi ise ülkenin birliğini temsil eder. Ülkenin yüz ölçümü 23.200 kilometredir. Ayrıca 2020 yılı son sayım verilerine göre Cibuti'nin resmi nüfusu 921.804'tür. Halkın %95'i Müslümandır. Cibuti ülkesi Kuzeydoğu Afrika bölümünde yer alır. Umman Denizi'ne bağlı bulunan Kızıldeniz ve Aden Körfezi kıyılarında bulunmaktadır. Ülke Etiyopya, Eritre ve Somali ile sınır komşusudur. Cibuti, Büyük Rift Vadisi denilen alanın üzerinde bulunur. Cibuti ülkesinin başkenti kendisiyle aynı adı taşıyan Cibuti şehridir. Başkent ülkenin aynı zamanda en kalabalık şehridir. Nüfusun 2/3 burada yaşamaktadır. Cibuti'nin resmi para birimi Cibuti frangıdır. Cibuti Merkez Bankası tarafından üretilip dağıtımı yapılmaktadır. Ve son para kurlarına göre bir Türk lirası 25 Cibuti frangına eşittir. Cibuti'de 2 resmi dil kullanılmaktadır. Bunlar Arapça ile sömürge döneminden kalma Fransızcadır. Bazı kesimlerde çeşitli yerel dillerin konuşulduğu söylenebilir. Kızıldeniz'in Aden Körfezi'ne açıldığı coğrafyadaki stratejik konumu Cibuti'yi bölgenin deniz ulaşımı ve yakıt ikmal merkezi haline getirmiştir. Cibuti ve Doraleh limanlarının kar getiren transit işlevi sebebiyle ülkedeki ekonomik faaliyetler ağırlıklı olarak hizmet sektörü ve halihazırda Cibuti'de bulunan yabancı askeri üslerin varlığına dayanmaktadır. Kırsal bölgelerde yaşayan halkın en önemli geçim kaynağını teşkil eden hayvancılık ise geleneksel yöntemlerle ve göçebe kültürü çerçevesinde yapılmaktadır. Cibuti limanlarının iş hacminin %70'i Etiyopya ile gerçekleştirilen ithalat ve ihracat faaliyetlerine dayanmaktadır. Tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar giden Cibuti'ye önceleri Arabistan Yarımadası'ndan gelen ve Afarlar denilen göçmenler yerleşmiştir. Daha sonra ise güneyden Somalilerin gelmesiyle Afarlar kuzeye çekilmiştir ve ülkenin güneyinde Somalililer, kuzeyinde ise Afarlar hakim olmuştur. Müslümanlık 7. ve 8. yüzyılda Medine'de ortaya çıkan siyasi karışıklıklar sebebiyle buraya gelen Araplar vasıtasıyla yayılmıştır. 16. yüzyılın başlarına kadar bölgenin yegane hakimi Müslümanların elinde bulunan Cibuti, 16. yüzyılda Portekiz'in etki alanında kaldıysa da sonradan Mısır'ın Osmanlı himayesine girmesiyle Osmanlı Devleti'nin güdümüne girdi. Cibuti'nin asıl tarihi Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte sömürgeci devletlerin hakimiyet rekabeti içine girmesiyle başlamıştır. Fransa, İngiltere'nin bölgedeki avantajlı durumunu dengeleyebilecek bir yer olması sebebiyle Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin birleştikleri yerde bulunan Obok'ta bir iskele kurmuştur. Ve böylece Cibuti'nin Fransa hakimiyetindeki tarihi başlamış olur. Daha sonra ise ülkenin başkenti Cibuti şehrine taşındı. Buraya inşa edilen liman tesisleri ve ikmal merkezleri sayesinde Cibuti'nin deniz ulaşımındaki önemi iyice arttı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cibuti, Fransa'nın deniz aşırı ülkeler bölümü içerisinde yer aldı ve burada yaşayanlara Fransız vatandaşı statüsü tanındı. Birçok kanlı çatışmadan sonra 27 Haziran 1977'de Cibuti Cumhuriyeti adıyla bağımsızlığını kazandı. Deniz seviyesinin yaklaşık 150 metre altında yer alan Assal Gölü, Afrika'nın en alçak noktasında yer alıyor. Ülkenin beyaz elması olarak tanınan bu doğa harikası aynı zamanda dünyanın en tuzlu ikinci gölü unvanına da sahip. Çevresini saran devasa tuz oluşumları fotoğraf meraklıları için enfes görüntüler oluşturuyor. Cibuti-Etiyopya sınırında bulunan Danakil çöküntüsü deniz seviyesinin 100 metre altında yer alıyor. Bu bölge yaklaşık 35 santigrat derece ile gezegendeki en yüksek ortalama sıcaklığa sahip yer unvanına da sahip.
Doğu Afrika'da Etiyopya ile Cibuti sınırı arasında bulunan bir tuz gölü olan Abbe Gölü 450 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. 110 bin metrekarelik bölümü ise tamamen tuzla kaplı olan bu bölge, ülkeye gelen turistlerin en sık ziyaret ettiği yerler arasında. Ülkenin en ünlü plajı olan Corambado Beach, Fransız plajı olarak da isimlendiriliyor. Bunun sebebi ise ülkede yaşayan Fransız askerlerinin ve ailelerinin bu plajı kullanması. Yüzme, dalış ve çeşitli su aktivitelerini yapabileceğiniz eğlence dolu bir yer olan bu plaj, temiz suları ve upuzun kumsalıyla yaz tatillerinin vazgeçilmez adreslerinden. Tadjoura Körfezi'nin ortasında bulunan Muça Adası, Cibuti'de dalış yapabileceğiniz en güzel yerlerden. Kızıldeniz'in büyüleyici mercan resiflerini görüp balina köpek balıklarıyla yüzme deneyimi yaşayabileceğiniz bir dalış noktasına gitmek için Cibuti şehrinden hareket eden tekneleri kullanabilirsiniz. Samosa diye adlandırılan bu yiyecek şehrin en önemli atıştırmalıklarından biridir. Hamurun içine et, soğan veya çeşitli sebzelerden hazırlanan iç eklenerek üçgen şekli verilir ve kızgın yağda kızartılır. Bu lezzetli hamur işi çoğunlukla yanında domatesle hazırlanmış bir sosla servis edilmektedir. Gezinize tatlı bir dokunuş yapmak isterseniz muzlu böreği mutlaka denemelisiniz. Muzun şekerli kıvamı ile lezzetlenen tarifte unla hazırlanmış hamur kullanılmakta ve tamamen doğal bir tatlı ortaya çıkmaktadır. Dilerseniz bu lezzetli börekleri balla deneyebilirsiniz. Canınız tatlı bir şeyler istediğinizde Cibuti'de imdadınıza ülkemizde de çok sevilen bir lezzet olan helva yetişiyor. Oldukça enerji verici bir tatlı olan helva çoğunlukla yanında çayla ikram ediliyor. Cibuti yemekleri içinde tercih edilen et türlerinden biri de tavuk. Genellikle parça tavuk ya da tam bir tavuk çeşitli baharatlarla harmanlanmakta ve fırınlarda pişirilmektedir.